Selam arkadaşlar. Birazdan ekran gelecek. Ayarlamaları yapacağım. Çok kısa bekleteceğim. Ya bugün bomba bir olay olacak. Selam arkadaşlar. 91 ile kapışacağız. Arkadan kendi sesimi duydum. Şunu da ayarlayalım hemen. Zekeriya hoş geldin. Ümit hoş geldin. Bekletmedim umarım seni Ümit. Geldim bak. Biz de elimizden geleni yapacağız valla. Yani şimdi detayları göstereceğim birazdan. Ayarlamaları bir bitireyim. Hemen geçeceğim. Hatta şöyle bırakıyorum. Şöyle hedef de koyalım. Vallahi Zekeriya yardım güzel olur. Zaten yakında çölde açıklanacak yarın. Büyük ihtimal çölde de işte 13, 17, 91 bu üçü bir araya gelecektir eşleşmede diye düşünüyorum. Hemen bir şöyle hatırlatma anketimi de başlattım. Şimdi ekranımı yansıtayım ben sizlere. Çünkü adamlar geliyor abi. Oluk oluk geliyor. Seste ekranda bir problem olursa lütfen beni uyarın. Şimdi ben ekranımı yansıtacağım sizlere. Şöyle. Evet, gezmelerden yayına biraz vakit bulamadığımız oldu. Sacit'in mesajını da şimdi gördüm. Valla ben de özlüyorum. Açıyorum elimden geldiğince yayın. Üstüne video içerik de çekip atmaya çalışıyorum. Palworld serisine mesela başladım. O da çok güzel bir oyun. Öncelikle hazırlık aşamasına değineceğim sizlere. Hazırlıkta verdik. İlk kez bir hazırlığı kaybettik ama savunan taraf olmak daha avantajlı olacağı için bunu tercih ettik. Harita bizim olduğu için işte hivleri yani kovanlarımızı güvenli noktalara taşımaya çalıştık. Pozisyonlarımız vesaire buna göre ayarlayacağız.
Asker basma günde, yani normalde hep biz öndeydik bu arada. Fakat asker basma gününde adamlar, şimdi göreceksiniz, bir tanesi zaten bu birincileri 29,6 milyar puan kastı. Asker basma o günü bu arkadaşlar. İlk 5'in 4'ü bize ait. Ama bu arkadaş zaten yani çok şov yaptı. Geri kalan da bu arada hep onlarda. Asker basma gününde farkı kapatıp önümüze geçtiler. Ha, yakaladık mı yakaladık ama sonra mesela bak Froike basmadı. 8 milyarda bırakmış. Karşıda T9 var. Zekeriya. Bizde de sadece Dunda var diye biliyorum. Bir tek Dunda var diye biliyorum ben ya. Paylaşan olmuş mu hiç bilmiyorum da. Şöyle güçler de bu arada bayağı aşmış durumda. Bakalım. Dun burada paylaşmamış. Dun'un T9'u var diye biliyorum. Ahanda. Ahanda sürpriz. Froike de açmış. Froik açmış Froike. Yavrum benim be. Savaş günü sürprizini yaptı. Onun dışında vallahi yok. Neyse, Froike'nin de açmasına çok sevindim bu arada. 2 tane T9 hiç yoktan iyidir. Abi çılgın para basıyorlar yani. Hani ben bu ittifakta hediyeleri böyle her gün sınır doluyor, artıyor. Ertesi gün falan topluyorum. Yani çok fazla paket alınıyor. Hediye seviyesi kaç şu an burada? 92. PHX'te Dune PHX'te mesela burada da değil. Onda da T9 var. PHX de fena basıyor. Zaten bak Dune, Nightmare, Cloudlink. Yani bunlar sıkıntı. Tabii hangimiz daha iyiyiz? Bunu görmemiz lazım. Adamlar şimdi buradan geliyor bu arada. Bizimkiler savaşıyor. Şuraya konuşlandılar. Bunlar da T9 daha fazla tabii ki. Hepsi de gerçekten güçlü kale bu arada. Şu an baktığımızda 400'ün altında, bakın 400 milyonun altında bir tane kale gördüm. O da şu 366 milyon. Yani geri kalan hepsi 500, 400 falan. Güçlüler. Zaten 91'i biliyorsunuz hepiniz. Sıkıntı. 3, 6, 9, 11 kale var burada. Şu üst tarafta var mı hiç? Dediğim gibi Hivi konumunu değiştirdik. Yani buraları falan korumaya aldık. O yüzden adamlar biraz zorlanıyor. Bizimkiler kapıda karşılamaya çalışıyorlar. Şurada. Bakın set çekiyorlar buraya. Quark Shed mesela bakın. Hatta şöyle biraz oyun sesinden vereyim. Çok da vermeyeyim, sonra şikayet ediyorsunuz. Destek olmak isterseniz arkadaşlar, özledim Utku canlı yayınlarını istiyoruz derseniz videoyu beğeni atmayı unutmayın. Hype'layabilirsiniz, destek olabilirsiniz diğer videolarımı. Canlı yayın hype'lanmıyor sanırım ama diğer yayınlar. Bak şeyi de almış. Yeni görselliği de almışlar. Şuradaki. Ya burada değil de şurada. Nerede satranç ha? Şu görüntüyü de almış. Yani bunu almak için zaten 25 tur sonra veriyor. 25 turu attırmak zor. Zor arkadaşlar. Yani şunun paketlerine bakınca 50 tane zar 100 dolar ve 50 zarla yani kaç tur çıkartırsın? 4-5 tur çıkartırsın herhalde. O da iyi gelirse, bir falan gelirse arka arkaya yandın. Yani o zaman bir cacık yapamazsın. Festival bitti arkadaşlar. Ben de tabii ki hani birazcık gücümü arttırdım.
Savaş şu an paşa tam başlamadı yani. Başladı da KVK için, şu an saray için değil. Sadece ışınlanmalar açıldı. Saray savaşı daha sonra başlayacak. Ona göre yerimize geçeceğiz. Onu da göstereyim arkadaşlar. Daha 1,5 sarayın açılmasına. Ben erken başladım yayına ki kimse bu zevkten, bu savaştan mahrum kalmasın, an ve an görüntüleyebilsinler diye, işin gerçeği. Erken başladım. Bir de tabii Ümit'in çok ısrar etmesinden kaynaklı olabilir. İşin şakası bir yana, savaş başladığı için, sizin de kaçırmamanız için başlattım. Bakın geliyorlar zaten. Bir de PX kovanına gidenler var. O da şöyle, hatta şuradan raporu da paylaşayım sizle. PHX'in kovanına gidip de 619k kaybeden bir kale var. 500 milyon gücünde bir kale bu da. Burası da PHX'in kovanı. CNS yardıma gitti hemen. Şimdi Xavier gelmiş. Şuraya konuşlanıp oradan aşağıya doğru inip PX kovanına girmişlerdi. Güzel bir karşılama yaptılar bizimkiler de. Bu kaleye saldırmıştı ama gördüğünüz gibi kaybı çok daha fazla oldu. Şimdi tabi burada Krakenlerin şeylerine de bakabiliriz. Teçhizatlarını falan ne yaptılar? Abi T9 ya. T9 ya. Şuna bak, T9. Şimdi bakalım, mesela o raporu açalım. Bir yandan haritanın şurasını açmak istiyorum. Kalemi gelmesinler diye. Bakın bizimkiler set çekiyor burada. Froike bekliyor, gelmiş. Mayhem var. Arkada Space, Alucard, Mr. Beer var. Quark Jet var. Ya buradan geçişi engellemeye çalışıyoruz. Şimdi rapordan, hatta şöyle ittifak raporundan, burada da vardı. Mesela eşyalarını merak ediyorum ben. Kaç yıldız yapmışlardır? Birer tane basmış abi hepsine. Taşları sarı ve mor, farkındaysanız. Hatta şöyle daha detaylı bakalım. Atlara zaten girmeyeceğim. Detaylı olsun diye sadece şuradan açtım. Bu God King'inki arkadaşlar. Bizlik hiç değil paşa ya şu an ortam. Şu sağdakilere bakar mısın zaten? Abi buradaki taşı bile sarı yapmış. Tüm birim türlerin canı ve kahraman kudreti. Savunma kudret. 3'er 4 yıldız. 4. seviye, 3. seviye mor, can. Birer yıldız da basmış arkadaşlar. Ama benim tavsiyem, can bonuslarını öncelik verin. Yani kask ve zırha gidin. Daha sonrasında hasarınızı yapabilirsiniz. Ama sonrasında yine başa dönüp kask ve zırha gidip birim kapasitesini mutlaka arttırın. Buradaki kuşatma sırasında temel öldürme oranını ya da öldürme oranını arttırmanız. Yani bu öldürme oranı sadece rakibe vereceğiniz hasarı arttırıyor. Ama birliğinizi güçlendirmiyor arkadaşlar. O yüzden kapasiteye yoğunlaşmanızı öneririm ben. Yüzüklere girmiyorum, 50 zaten. Yani ona bakmaya gerek yok. Buraya da birer yıldız atmış. Taşlar 3 seviye. Buraya da 4 seviye taş var. 3 seviye mor. Yine kapasite zırh. 3'er seviye, 3'er seviye, 3'er seviye. Kestiği adama da baktığımızda daha da fena. 2'şer yıldız atmış bu. Ya bunlar zaten çok fena yani. Hani deli gibi para basılmış bir Era 91. 2 tane 4 seviye. 4 seviye. 4 var yine. Gördüğünüz gibi 2'şer yıldızda basmış. Bunda birer tane basmış.
Taşlar hep 3. Yine birer yıldız basmış. Taşlar 3. Şurada bir ikiler vardı, 2 tane, o kadar. Yani sağlam adam kesmiş bu arada. Arthur'un yıldızları, teçhizat yıldızları falan daha fazla. At da kırmızı at zaten. Ordu koparmayla üstün güç, ışıltı, standart, fullenmiş. İyi kesmiş. Bir de diğerinin şeyine bakalım. Şurada kaleye dalan kişinin. Teçhizatları yüzlemiş, yıldız basmamış ama Kiros'u ana kompu değil, Arthur'u. 500 küsür milyon gücünde. Birazdan Arthur'u da açacağım. Burada sadece şey var mı diye merak ettim. Dune falan savunma atmış mı, destek atmış mı diye. O da şeyden kaynaklı. T9'una bakmak için. Evet Zekeriya ya, göç yaklaştı. Göçte ben buradan göçeceğim. Arkadaşlarla birlikte, birkaç arkadaşımla. Bunun da teçhizatlarda yıldız yok. Lubu kompunda da. Arthur'un da vardır mutlaka. Evet, Arthur'a basmış. Dördüncü birliği de arkadaşlar Ramses kompu. Ben de şeyi Confucius'u 5'ledim. Dedim artık 5'liyim, şunu kullanayım. Ama daha sahaya indirmedim. Hala şeyi kullanıyorum. Zug'u kullanıyorum. Sebep de şey. Neden? Yo, bunu kullanıyorum ya. Confucius'u kullanıyorum. Pardon. Doğru. İndirdim, değiştirdim her şeyinde. Benim kompta gördüğünüz gibi bir yıldız canla şeye verdim. Buna birer tane çentik bunu atmışız. Bunu daha fulllemediğim için daha bir şey yok bunda. Tabii ki bunları da fulllemek lazım yani 80 tane şimşek kristali, bir tane çentik için. Ciddi masraf buralar. Bu yıldızları fullleyeceğim, ondan sonra kırmızı açılıyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Hani bu kırmızıları basabilmemin sebebi bunları fulllemiş olmam benim. Lubu bu şekilde. Karşımızda kimse duramaz. Ramses'i falan indirmeyeceğim hiç sahaya. Evet. I am Attila. Hear my name and cower. Şöyle bir bakalım savaş alanına. İçtimalar geliyor. Bir tane Mavki de gelmiş. Bir takviye atalım. Tabii ki bu içtimaların ana sebebi genellikle arkadaşlar Kovan'a girmek için yapılıyor. Girip kaleye vurmayabilir ama sonuçta buradaki avantajı ne olacak? Bu bir taktik.
Bu şekilde birlikleri tek tük yolda çarpışmadan içeriye kovana kadar ulaşmış olacaklar. Ama biz garanti olsun diye yine de şey atalım ya. Zaten hepsinin de takviyesi dolmuş. Atmaya da gerek yok. Bizimkiler doldurmuş yani, aktiflik var şu an. 64 kişi var. Daha saray açılmasına 1 saatten fazla var arkadaşlar. Evet Ümit ya, beşledim hepsini yani, alayı 5. Benim çok fazla şampiyonum 5. Daha da sarı kafam var bu arada. İstediğimi beşleyebilirim. Şuna da az kalmıştır beşlenmeye. Herald'ı da seviyorum bu arada ben. Ya mesela Sendok falan da işte istesem beşlerim. 543 tane sarı kafa varmış. The war is my everything. Should Liikesena tui kui me ready. ma mission Bakayım 5 buna. Aslında şunu da beşlemeyi düşünüyordum. Ama sonra buna yapılacak yatırım yerine yani başka bir şey yaparım dedim. Bir de yeni sezon gelecek şimdi, az kaldı. O yüzden şey yapmak istemiyorum. All things are ready, if I might. Free komplarım zaten 5 olmuş neredeyse. Bu etkinlikte, yani daha doğrusu KVK'da çantamı biraz boşalttım. Onun da etkisi bulunuyor. Desteksiz bir yer kaldı mı diye bakıyorum. Yok. Şöyle. Bunda var. 14 kişi mini Pierce'a 2 tane geliyor mu? Aa, bu şey bizim açtığımız. Bizimkiler gidiyor. Biz. Okey o zaman yani, hani yok. Lejyon açıldığı için gelmeden vurmaya çalışıyor bizimkiler yine. Şimdiden buff basalım ya. Zaten savaş hani az çok başladı, yapacak bir şey yok. Harcayalım biraz. Bu arada çantayı tabii hani biraz kullandım dediğim, tamamen bitirmedim. Sadece asker günü bitirdim. Okey dedi, hoş geldin. Emre hoş geldin. İnşallah yeneceğiz Emre ya. Vallahi yeneceğiz. Evet ya, Turgutların ekibiyle eşleştik. Dün de harikada. Sağ olsunlar, dövdüler bizi. Bizde misafir vardı, çok bakamadım işin gerçeği, ama yine de girip şey yapmaya çalıştım. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Ama misafirimiz olduğu için, normalde ben cumartesileri arkadaşlar harika ya da şafak yapmam. Benim bütün ittifak bilir. Pazar günü akşamdır benimki. Pazar savaş var diye cumartesi yapmak gerekti. Cumartesi de aileme ayırdığım bir gün. Dışarıya, sosyalleşmeye ayırdığım bir gün. O yüzden biraz zor oldu dün benim için, ama zaten hani benle olacak iş değildi. Turgut dediğimiz arkadaşımızın kalesi de 330 milyon güçte. Bakayım listede ekli miydi o? Aynen yani. Adam 345,5 milyon güçte. Bizde en güçlü bizim lejyonda 240 milyon falandı. Dövdüler. Şuradan şeyi de yapayım ya, arkadaşlara girmişken. Zaten lejyonları bitti. Biraz da şuradan şey yapalım.
Kalpop geldi. Alucard geldi. Bizde en güçlü Ati'ydi dün. 270 milyon. Okey de doğru söylüyorsun. Yani burada bütün askerleri de harcamamak lazım aslında. Çölde çünkü yani şurada eşleştireceği krallıklar belli. O da nereden belli derseniz arkadaşlar, playoff'lar belli. Biz şimdi kaybetsek de 2-1 olacağız. Buradayız. 3-0 biz kazanırsak 3-0 olacağız. Buradayız. 91 aynı şekilde kazanırsa, burada kaybederse, burada 13-88'i yeniyor, dövüyor. Onlar da burada. 19'da 48'i yendiğinde onlar da burada. Güzel bir üçlü çekeriz. Arif de hoş geldin. Lubu burada ya. Kullanıyorum onu da. Bakayım hiç T9 var mı? Yani Freud dışında şu an bir Dune'da var. O da PX'te. Ama Freud'de görmek de Freud'de mutlu etti beni. Yani beklerdim. Dünya birincisi hesaptı. Şu an 91'deki birinci de 1 milyar gücün üzerinde. Hani hangisi daha fazla bilmiyorum ama ikisi de güçlü hesap. Yok, kendi oynuyor. Çok kısa bir mesajlara bakayım arkadaşlar. Şöyle yayını grupta da paylaşayım. Gruplarda paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Açtılar Arif'te. Şu an bana da yani güzel gidiyoruz, okeyde de diyelim. Maşallah diyelim, bozmayalım. Gidiyoruz. Bunlar LSD'ye doğru gidiyor. Canları da var bayağı. Hangi kaleye gidiyor? Şuna gidiyor galiba. Ya da şuna. Freud geldi. Şöyle biraz ses vereceğim. Ben oyunun savaş sahne seslerini seviyorum arkadaşlar. Adamlar emek vermiş, o kadar yapmış. Space içinde hala. Space de burada takılıyor. Space'in gücü de arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 317 milyon güçte. Ya bizim krallık da bu arada yani bayağı bir güç patlaması oldu. Ama buradaki önemli olan koordinasyon ve Krakenlerin sahada yapacağı işler olacak. Arif hoş geldin ya, unutmadım ben seni. İsim değiştirdiğin için Arif de yani hani şey yapmadı, çağrışım yapmadı Arif olarak. Unutur muyum seni hiç? İnşallah iyisindir. Tatil dönemindesin sen de. Okullar açılana kadar videolara beğeni atmayı unutma. God King önden gidiyor, öncülük ediyor Legion'a. Puan durumuna bir bakalım şu an savaşta.
Adamlarda 1.8 milyar puan kasan var. 2 tane hatta. Biz de Nightmare savunma modundayız şu anda. Bayağı puan kasılmış. Bizimkiler niye gidiyor? Bunlar buradan çıkarsa Legion'un içinden kale sıfırlamaya kalkarlarsa kesmek için ki yapıyorlar şu an gördüğünüz gibi bakın. Kale sıfırlıyorlar mesela Deve Tunca'yı. Bizimkiler de gidip onları kesiyor. Ya şu an Krakenleri ben beğendim. Yaptıkları işi. Ama buradaki önemli olan nokta tabii ki süre. Yani geçen sefer bizim aktifliğimiz erkenden bitti. Ama karşı tarafın hiç bitmiyor. Bizim bitiyor. İnşallah aktiflik bitmez. İyi Marifçim ya. Seni gördüm daha iyi oldum. Valla eski yüzleri görmek de mutlu ediyor böyle tekrarlı olaraktan. Gelince hoşuma gidiyor, mutlu oluyorum. Desteğinizi daha iyi hissediyorum. Kaleyi mesela girdiler. Bakalım gücü ne olacak? Valla 6 milyon gitti adamdan. Of of of. Çok gitti. 10 milyon gitti. 12 milyon gitti. Daha da gidiyor. Bakalım T9 var mı? Hepsi 8 arkadaşlar şu an. Ama tabii ki T9'ları var bu arada. Sadece daha bu raporda başka yerlerde kapışıyor olabilir. Ama T9'ları var. Onu net söyleyeyim. Türkoğlu hoş geldin. Aleykümselam. Bakayım bu ne yapmış mesela. Allah Allah. Niye böyle gösteriyor? Adam boş mu göndermiş Arthur'u? Bir bug mı oldu? Bug olmuş. Yani öyle bir şey yapmazlar. Çok koordineliler çünkü. Aa. Vallahi boş. Ya da bir bug var yani. Bug'tır ya. Boş atmaz. Bak bu da boş. Oğlum yayını izleyip şimdi bununla bak boş. Bu normal değil ya. Bunun bir problem var. Yani bu herif bu gücü bitti yani. Bunun kaç askeri varmış da sıfırladılar. Adam 20 milyon güç kaybetti. Arkadaşlar uzun bir yayın bizi bekliyor. Cipsinizi, kolanızı, içeceğinizi, yiyeceğinizi, abur cuburunuzu alın. Artık telefondan mı, televizyondan mı, tabletten mi, PC'den mi, nereden izliyorsanız geçin karşısına. Keyfini çıkartın. Bugün güzel bir yayın sizleri bekliyor. Dolu dolu savaş olacak ki şu an görüyorsunuz zaten. Yalnız bu herif gitti yani.
Abi kalkan basmamayı ben hala anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum. Hani bende şu an kalkan yok ama bunun sebebi şu an bilgisayar başında olmam zaten. Ve aktif olarak savaşa katıldığım için kalkan basamıyorum zaten. Yani içtimai adam atıp onlara saldırınca hadi şimdi kalkan basayım olmuyor. Kaç askerle başlıyoruz savaşa? Bir bakalım. 45 bin yaralı var şu an hastanede. 2,5 milyonla başlıyoruz. Şöyle askerlerimizi de toplayalım. Teçhizatlarımızı da alalım. Oo ne güzel güvercinler. Çok severim ya kuş. Ya daha doğrusu ben bütün hayvanları seviyorum. Punisher ne güzel bir giriş yaptın öyle ya. Aleyküm selam çok sağ olasın. Bu yayındaki herkesin Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinde olsun. Şimdi baktığımızda şunları da alalım. Oo, Şarkçım hoş geldin ya. Bu güzel dualarla, dileklerle gelen kim diyordum? Şimdi belli oldu. Geç kaldın ama. Niye geç kaldın? Akşama kadar uyuyorsun ya. Birleştirilecek var mı diye bakıyorum. Neyse ya kalsın şu an bunlarda. Çok şey yapmayacağım. Sadece şeyi yapayım. Şunu da yapayım. Bir tanesini 100 seviyeye basabilirim. 99'da bıraktım diye hatırlıyorum ama bakacağım. Karşımızda kimse Yüzlemişim. Bunu da yüzlemişim. Bunu da yüzlemişim. Allah Allah. 99'da bıraktım diye hatırlıyordum. Yüzlemişim hepsini ya. O zaman şimdilik kalsın. Bunlara falan basmayacağım. Accept is Bir ara bineklere bakmam gerekiyor benim. Binek videosu da atacaktım ama inanın vaktim olmadı. Kendi bineklerime bile bakamadım daha. Yani 159 tane bineğim var. Ama en iyilerini mi seçtim? Değil. Çünkü yeni bir sürü bineğim oldu. Ve hiç ilgilenip bakamadım. Ya aslında değişiklik yapmam lazım. Şu an bindiklerinden daha iyi atlara sahip olanlar var. Ne bileyim örnek veriyorum işte Kiros için daha iyi bir at var. Bak mesela sarı hasarı azaltıyor. Strateji hasarı. Kiros strateji alıyor çünkü Ramses Counter'ı. Binekli kahraman normal saldırı hasarını da 17,1 arttırıyor. Birliğin aldığı strateji hasarı olduğu için mesela bunu Kiros değil de arkada işte iyileştirme yapan Roland'a ya da Musa'ya da verebilirim. Güzel bir at. Gibi gibi. 240 tane at var. Enes'cim hoş geldin. Aşkım sen de hoş geldin.
Desteğin için teşekkürler. Seni görmek mutlu etti beni. Mesela direkt Ramses kompu için yani mükemmel bir at. Aktif beceri strateji hasarını zaten full bu kadar arttırabiliyor. En yüksek oran bu. Üstüne iyileştirme etkisi ama Ramses'in iyileştirmesi yok gibi bir şey. Hatırlamıyorum, yoktur diye hatırlıyorum yani. Şu atlarla bir ara ilgilenmem lazım gerçekten. Ama Palworld o kadar sarıyor ki arkadaşlar. They stand eternal. Evet, iyileştirme gibi bir şey yok adamın. Ama mesela Confucius'a verilebilir atıyorum. Ama Confucius'ta da hiç şey yok. Saldırı skill'i yok. 知之为知之，不知为不知，是知也。 Peki Skip'e bakalım. Skip'te saldırı var ama bunda da strateji değil, kudret. Oo Arif'cim hoş geldin. Üye oldun. Aboneliğin hayırlı uğurlu olsun. Özel giflere, yaptığım giflere erişebilirsin, simgelere. Bilgin olsun. Onları atabilirsin. Benim tasarladığım, paylaştığım şeyler var. Ne bileyim şunun gibi mesela. Evet, şu an eşim de aramızda, destekliyor beni. Kendisine de çok teşekkür ederim destekleri için. İyi ki var, iyi ki hayatımda. Oraya birkaç simge daha ekleyeceğim ya. Bak Enes, atma onu ya. O simge komik bir simge, gerçekten komik. Adamların kale sayısı daha da artmış. Ve dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama alayı 40 neredeyse, yani hani şurada çıtır çerezlik 2 tane göstermelik 40'ın altında var. Onun dışında 40. Yani kale seviyeleri full adamların ya. Vroach gaza gelmiş. En iyi rapor alan arkadaş, hani size yayının başında göstermiştim dünya sohbetinde. Onun kalesine işte 500 küsürlük saldırmıştı. Yok, bu Rose da pardon. Güzel bir rapor almıştı. Bu arkadaş da gaza gelmiş. 115 milyon güçle karşılarında duruyor. Hayırdır inşallah. Yani neden acaba? Merak ediyorum. Evet, like ve yorum atalım lütfen. KVK Arif. Gitti en şey simgeyi buldu vallahi ya Enes. Ama komik simgeler de eklemek lazım ya. Ben de bakıp gülüyorum bazen. O simgedeki benim arkadaşlar bu arada, ama tabii ki kostümlü ve saçım falan boyalı. Bir kısım buradan gidiyor. Buradan nereye gidiyorlar bakalım şöyle. Yani haritadaki bence düzeni güzel kurduğumuzu düşünüyorum.
Yani şuraya bakar mısın? Her konuda hazırlık yapılmış durumda. Bir de en önemli nokta arkadaşlar, bizim aşamayı kaybetme sebeplerimizden bir tanesi alet kullanımı. Kendi toprağımız olduğu için mancınıktır, koçbaşıdır gibi aletleri daha rahat bir şekilde, aktif bir şekilde kullanabileceğiz. Eğer gerçekten düşündüğümüz savunmayı yaparsak, aktifliği gösterirsek, bu savaşı almamak için hiçbir sebep yok. Belki de dünyanın en iyisi bizim era olur. Kaybedersek 91 13'ten sonra biz de yenerekten zaten bence daha da iyisi yok. Birinciliğini ilan etmiş olur diye düşünüyorum. Şu an dünyada 3 tane krallık en güçlü konumda. Baktığımızda 13, 17 ve 91 olaraktan. Kim alacak? Merakla bekliyorum ben de. Gerçekten çok merak ediyorum. Adamlar farm yapıyor. Çıkmıyorlar. Ne demiş benimle? Şöyle yapayım. Bizimkiler anında dibinde bitiyor. Gucci Man güzel isimmiş. Bu da büyük ihtimal böyle düşük ittifakların kovanına falan girmeye çalışıyordur. Bakayım. Ya buradan istese de puan çıkartamaz. Adamlarda asker yok çünkü. Sayıları biraz azalmış. Buradan kaçmışlar. Süleyman'a ne olmuş? Süleyman'ın neyini şey yapalım? Osmanlı'yı cihan imparatorluğu yapan da Süleymancığımda da bak teçhizatım var ha. titreten de benim. Tamam Arif'cim. Bir saate görüşürüz. S-400'ler kurulu aynen. Şark. Her yerde. Fena. Killer Body çok teşekkürler. Yapma Emre, deme öyle şeyler. Bak ya, şarka bak, 91 alır diyor. Şöyle anket yapalım. Bu anketi kapatıyorum. Yeni bir anket açıyorum arkadaşlar. Evet, seni benden beni senden başkası üzemez. Şimdi yeni bir anket başlatacağım.
Anket arıyorum arkadaşlar şu an. Oo, hayatım bana destek attı. Thank you. Thank you. Hemen like'layayım. Süleyman'a binek göstereyim. Ulan bu buff'ları da boşuna bastık. Adamlar da gelmiyor. Burada farm yapıyorlar. Anketi de şöyle yapayım. Ekranım gelecek birazdan. Dürüst olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni atmayı da unutmayalım. Hemen tekrar oyunumuza geri dönüyoruz. Hayda, Ümit bizi gömdü ya. Yalnız bu savaşı alırsak tarih yazarız. Ya tarih yazacağız ya da tarihin tozlu sayfalarında yok olacağız. Şehrin açılmasına 46 dakika var arkadaşlar. Nizip kamplarının bitmesine de şurada bayraklara da bizim E17 kontrolün 17. Yani buralarda 17 dakika var yerleşmeleri için. Karşı takımın açılacak alanlar. Ümit adamsın, adamsın. Punisher 91 oy vermiş. Yok bu arada, yani işin şakası bir yana, gerçek düşünceniz kıymetli şey açısından. Dürüstlük açısından. Aşkım benim, sağ ol. Dostunuza sahip çıkın. Ya evet, öyle deme, zaman ayırmıyor, üzülürüm. Alacağız Emre, alacağız. Aktif olursak, koordineli olursak alırız. Ama 69 kişiyle olmaz. İnsanların yavaş yavaş gelmesi gerekiyor ki hani gelir gelmez bir savaşın içine düşmeden bir sakince haritayı okusunlar, baksınlar. Nerede ne yapacağız onu görsünler. Ona göre hareket etsinler diye ufak ufak gelmeleri gerekiyor. Yani bir 15 dakikayı bekliyorum ben insanları. $2 milyara ulaşmış rakipten 2 kişi neredeyse. Bizden dentiste bak, helal olsun, Türk bu arkadaş bu arada.
Emre yaz gruba. Nerede bu Ati? Nerede bu Fırat? Nerede bu insanlar? Adamsın ya. Shark Punisher şu anki ismiyle. Punisher diyeyim. Herkes anlasın kime hitap ettiğimi. Destekler kıymetli. Şimşek teşekkür ediyorum. Like atmayı unutmayalım. Rakibe baktığımızda bak Dune geliyor yavaş yavaş. Abi burası çok sıkıntı ya. Şuraya bak. 245, 213 vuruyor. 245 almışız gerçi ama. Burada arenada şöyle bir bakayım. Ya da daha güzel, güçlü görünen 210 küsür. Bunu deneyelim bir. Hepsi T8. Bende kılıç T7. Evet ya, seviyorum bu arada gerçekten arkadaşlar sizleri. Evet. Fine'ı da yendik. 213 milyon. Şimdi bunlardan bir hareket yok gibi şu an. Sakinler. Zaten bir kısmı ışınlanmış durumda. Gitmişler. Ümit ya, teşekkürler valla. Fener ya. Tam bir moral konuşması. Vallahi ya, savaşı falan unuttular, pazarlık yapıyorlar. Ha, ticaret konusu da benim. Emre Acar sapına kadar erkek. Evet, yakışıklı çocuk. Yakışıklı çocuk. Bugün eşim de destek olup konuşası gelmiş. Bugün neden? Özel bir gün çünkü. Çünkü 91 ile kapışıyoruz. Şurada bir tane var. 36 seviye gelmiş, ışınlanmış kalkanlı. Şöyle bir haritayı bir tarayalım. Nerede kim var? Bu buraya gelmiş. Hepsi ekmek bulma peşinde tabi.
91'in kazanma ihtimali bizimkinden fazla hayatım. Öyle bir gerçek var. Ama inşallah biz alacağız. Evet. Pek bir şey yok gibi. Birincileri nerede? Ben onu merak ediyorum da arkadaşlar. Bir saattir onu arıyorum aslında. Şuraya bak anasını satayım. Gözümüzü attığımız her kale 40 seviye ya. 40 seviye kaleler. Bunun 1 milyar mı gider değil mi? Ha, 72. Şaşırdım bir an. Ya Süleyman'ın neyini göstereyim? Süleyman göstereyim. Sultan Süleyman'ı göstereyim. Bunu daha önce anlatmıştım. İran İmparatorluğu yapan da ben, dünyayı Süleyman da yetenek olaraktan, beceri olaraktan strateji ustasının ihsanıyla nihai stratejiyi kullanabilirsin. Ya da nihai değil de dur bakayım hangisiydi? Aynen, imza aktifleştirme. İlham gelişiyle strateji ustasının ihsanını kullanabilirsin. Ben bu benim ana kompum olmadığı için öylesine şu an bunu yaptım. Zaten sıfırlamıştım bu kahramanı. Sonradan açtım. At olarak da yetenekleri zaten aktif beceri hasarı olduğundan senin açacağın yetenekler. Hatta şunu da yapabilirsin. Yangın felaketi de açabilirsin. O biraz sana kalmış bir şekilde bırakıyorum. Bu da aktif strateji beceri hasarı verdiği için ilham pasifte. İmza aktif beceri etkinleştirme ihtimalini 6 saniyeliğine arttıran bir şey sadece. Bunu da kullanabilirsin. Bunu da kullandığında taşlarını da aktif strateji beceri hasarı taşı verdiğinde aktif beceri taşı 2 yeteneğinde gücünü arttırmış oluyorsun. At olarak da baktığında bakayım elimde ona uygun bir at var mı? Bakalım. Bu olabilir. Ruh bağı önemli burada. İlla yenilemeye takılmayın. Stratejide atı çünkü mesela. Şu ruh bağı yeteneğiyle güzel, ideal oluyor. Mesela bak bu birliğin alınan iyileştirme etkisini arttırıyor. Bunu olarak düşünmeyin. Verdiğiniz kumandanın iyileştirme yeteneğinin olup olmaması önemli değil. Bu birliğin aldığı iyileştirme etkisini arttırıyor. Örnek veriyorum, ben bunu Kiros'a verdim. Arkadan Roland'la Musa iyileştirse Kiros'taki at sayesinde de o iyileştirme etkisi %4 artmış olacak. Bilginiz olsun. Atlarla ilgili video çok istiyorsunuz biliyorum ama
Çekecek hiç vaktim olmuyor. Bunların süslemeleri de var. Ruh bağı, yani düz bu atı da verebilirsin Süleyman'a. Şu an çok da bakmayayım, savaş var. Bir yandan savaşı kaçıracağız. Şu adamların birincisini merak ediyorum. Nerede? 1 milyar gücü olan. Kaç gücü ulaştı merak ediyorum. Hatta şuradan bakalım diyeceğim de ışınlanma şeyinden ziyade şöyle yapalım. Şöyle 1,2 milyara geçmiş. Sohbete de bakalım. Lubu ile Arthur kesen çok var. Vallahi Lubu çok güçlü bir komutan. Yani birlikte ikinci sezondan kapacağınız en güzel komutanlardan biri Lubu Kompu. Adam sağ olasın Ümitçim. Çok teşekkürler. Evet, ben de birincilerini göremedim işte. Ona tutuldum yani. Onu arıyorum. Şuraya bak, adamların kaç tane 500? 14 tane 500 milyon üstüne kalesi var ya. T9'u da şunu açmıştı. Gördüğünüz gibi. 91,5 milyon güce gitmiş. Bu da T9 açmış. Evet. T8 8 bir de biliyorsunuz 91 arkadaşlar. Arthur'un en bol olduğu krallık. 60'a kadar Arthur vardı en son. 66'ya kadar mı ne Arthur görmüştüm. Bakayım. Yani 66.larında bile Arthur var, evet. Bunlar güncellemeyenler. Yani çok fazla Arthur var. Buraya var ya, tam böyle lubuları toplayacaksın. ...32,3 milyara ulaşmış ittifak güçleri. Oğlum bu ne? İkinci ittifakları da öyle boş değil. 21 milyar diyebiliriz. Şey merak ediyorum şimdi. Bizim Freuken'inkini merak ediyorum. En güçlü birlik onda çünkü kılıçta. 89. Adamınki 93'tü. Bizimkinden fazla. Güce de daha fazla. Yani dünya birinciliği gitmiş arkadaşlar. Dünya ikincisi. Bu da dünya üçüncüsü oluyor. Dünya birincisine karşı kapışıyoruz. Bizim ittifak 34 milyar güçte. İkinci ittifakımız 28 milyar güçte. Üçüncü 18. Yani baktığınızda ittifak olaraktan daha güçlü görünüyoruz. Aktifliğimiz, sahadaki koordinasyonumuz da iyi olursa almamak için hiçbir sebep yok. Evet. Şöyle ufak ufak gidelim. Yerimizi alalım.
Aktifliğin 69'dan 89'a çıkmış. Daha artması lazım. Çünkü ışınlanma açıldı. Ufak ufak ben insanların gelmesini bekliyorum. Kenan hoş geldin. Sağ olasın. 2 bizde var şu an benim bildiğim. 2 de onlarda var. Daha fazla olabilir onlarda. Teşekkürler aşkım. Bir bize bak. Normal insan evladı. 36, 37, 38, 39 kaleler falan. Şimdi karşıya baktığında burada da şeyler bekliyor. Bak şimdi. Kır. Lan bu ne ya? Bu ne? Bir de hepsi yeni temayı da almış böyle tepeden şey yapıyor. Bu nasıl bir şey ya? Hala birincilerini arıyorum. Taktım kafaya. Yani dünya birincisini arıyorum. Birincilerini de demeyeyim. Adam dünya birincisi çünkü şu an. Dünya birincisini arıyorum. Nerede oğlum? Bu adamın en önde olması gerekiyor. İsimleri de hepsinin böyle benzer bir şey olduğu için harflerden de anlaşılmıyor. Yani bu alfabeyi bilmediğim için. Aha da gelmiş buraya. Evet, dünya birincisi arkadaşlar. Burada. Temayı da almış. Çok şık bir tema bu arada. Ne ama oyunun alakası var mı? Ya savaş oyunu, etrafında yunuslar falan uçuyor, bilemedim. Ümitim, aç izle, uykuların kaçacak savaşta. Erdem'i bizimki kadar fazla değil. Bizimkinin erdemler çok fazla. Yani bizimkiler gerçekten erdem konusunda, savaş konusunda, ama şu da bir gerçek. Arada 9 ay mı ne fark var? 6 ay mı 9 ay mı ne? Adamlar sonradan başladı. Ya ona göre çok cidden yüksek bir konumdalar. Yani bunlar normal skorlar değil. Normal kaleler de değil. Çok deli bir yatırım var ama bunu daha önceki videolarımda söylemiştim size. Finansörleri var arkadaşlar. Finansör zaten bunu sağlıyor. O sayede bu arkadaşlar da hesaplarının, yani böyle bir sahibi yok. Çalışan işçiler var hesaplarda arkadaşlar. Yıldırım'ı gönderdi bizimkiler. Buralar PX denmiş. Şöyle yapalım mı o zaman? Bir şeye bakacağım. Burası onlarda. Şöyle yapalım. Şu tarafa kayayım biraz. Çok arkada olmak da istemiyorum. Kapı burada.
Ama PHX'in krakenlerinin de gelmesini de istiyorum. Yer şeyleri. ...91'de o yüzden yüksek kaleler sohbete hiç dahil olmuyor arkadaşlar. Hep böyle düşük kaleler görürsünüz. Dediğim gibi çünkü yüksek seviye kalelerin sahipleri birer çalışan. O yüzden onların sohbet etme yetkisi, izni yok. Sadece işlerini yapıyorlar. İşçi olarak düşünün. Bak mesela 91'den biri diyor ki 91 diyor Peter. Peter de 91'dir diyor. Fake bir hesap tabii. Umut hoş geldin. Gattago hoş geldin. Valla Punisher o finansörü bulsan keşke beni de finanse etse ya. Robot gibiler evet. Bak 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 burada bekliyor Koçerolar. Şuralarda bir yerde yer bulsam daha iyi olacak ama kaç dakika var? Kapasite 5'er dakika. İndirelim sağa da kapasitemiz yüksek kalsın. Sonra daha sonrasında basacağım. Vallahi ya bassın bana da Arthur açayım ya. 14'e kadar ben getirdim. 18'e de o getirsin. Şöyle keyifli keyifli oynayalım. Önümüze geleni kafa atalım. Evet son 21 dakika. Ekipler toplaşmaya başladı. Şu an aktiflikleri düşük bu arada onların da. Yani sağlam bir aktiflikleri yok. Bizimkiler buraya merdivenlere dayamış. Saati onlar belirledi. Biz seçmedik. Biz akşam istiyorduk. Ama onlar hazırlığı onlara verdiğimiz için öğlen seçtiler. O yüzden onlardan yüksek bir aktiflik bekliyorum. Yani şu aldatmasın sizi. Saati belirleyen onlar arkadaşlar. Oyun sesi falan çok gelirse söyleyin, uyarın beni. Aylık 3K dolar aldıkları haberini bilmiyorum. Yani hani maaşları ne kadar bilmiyorum ama maaşlı çalışan olarak biliyorum. Ama çok düşüktür diye biliyorum. 3K değil de böyle hani gerçekten çok düşük meblağlarda çalıştırıldıklarını biliyorum. Benim bildiğim o. Bu arada evet oyunun yaptığı bir şey gibi de duruyor. Zaten Peter'la çok ilişkilendiriliyor bu. Ama bilemiyorsun. Yani hani elde bir kanıt yok. Bir şey yok. Bir kanıtlayabileceğimiz bir şey yok. Ama mesela bak az önce de yani bak Peter'ın adı çok geçiyor. 91'de de yani hani. Ve zaten farkındaysanız yüksek hesaplar hiç konuşmuyor.
Çünkü adamlar işçi, çalışan. Gucci'men ismi çok hoşuma gitti ya. Burada sarayı ilk alan önceliği alacaktır. O konuda netim. O yüzden sarayı ilk almamız çok çok önemli. Şey kötü. Onların bu alanda olması, mızrak kulesine yakınlar. Kılıca da yakınlar. Hadi kılıç da yine bir derece ama mızrak bize çok uzak. Süvari içinde yine bu tarafı bizimkiler boş bırakmış. Taktik bu şekilde. Yani inanın hani daha fazla detayını bilmiyorum ama PX de geldi. Şöyle mi yapsak ya? Çekilip de şuraya mı gitsem diye düşünüyorum. Ama buradan çok uzak. Yani gerçekten uzak. Şu kapıda bir kapışma var. Karadayı hoş geldin. Eyvallah. Paşa geç geç. Peter oyunun yaratıcısı diyebiliriz. Yasaklı hikayeler. Burası bizi aşıyor arkadaşlar. Rakibe puan vermeye gerek yok. Göç'te de 20 Ağustos'ta ön izlemesi geliyor biliyorsunuz. İnşallah düzgün, güzel, gücümüze göre bir eraya göç edeceğiz. 17'yi seviyorum. Eyvallah yani tabii ki ama gücüm buraya yetmiyor. Hani 17'den gidiyorum diye yanlış anlaşılmasın. 17'de güzel ama şimdi şu sıralamaya baktığında 194 milyon, 193 milyonla 97. sıradayım yani hani. İlk yüzdeyim ama yani böyle ucundan yani ilk 100, 193 milyonla. Yani burası öyle bir era. 300 milyonluk kalenizle gelseniz 24. sıradan başlıyorsunuz. 250 milyonluk kalenizle gelseniz 40. sıradan başlıyorsunuz. 200 milyonuna gelirseniz de 86. sıradan başlıyorsunuz. Yani öyle bir era burası. Göçte sayı azalacaktır burada. Göç edenler olacak mı 17'ye bilmiyorum ama genel olaraktan sayı azalacaktır. 82. Bakarız Zekeriya. Zaten göçteyken de bir yayın açarım. Birlikte değerlendiririz. Hangi era bize daha uygun? Kaç kişi kapasite? Kral tanıdık mı? Gerçekten alabilecek biri mi? Yani o da önemli. Tamam gel diyorsun ama örnek veriyorum orada yetkin yoksa bu sefer kral diyor ki ben arkadaşlarımı getireceğim. Bu sefer bizim ekip patlıyor gibi gibi. Dune'da T9 var diye biliyorum. Valla şu Arthur şu canla yine içeride o kadar iyi dayandı ki. Helal olsun ha. Ölmedi de.
Vallahi helal olsun. Kesin T9. Şuna bak. Yerini JDM'ye ver demiş. Sizin için çeviri de yapıyorum. Okuyun diye. Nightmare da geliyor. Adam hala Hannibal kullanıyor ya. Hannibal fanı. Şimdi kapıya ufak ufak yaklaşalım. 13 dakika kaldı. Uf, şu kapı durumuna bakar mısın? Onlar şu an daha kalabalık gibi görünmelerine bakmayın. Bizimkiler ağaçların arkasında da durduğu için ve daha da gelmeye devam ediyor. Önde karşılamak güzel. Kapıya yaklaştırmasak iyi olacak. Ama acaba Josephine mi indirseydim buraya kuşatma şeyi hasarı için? Evet, içtimalarla geliyorlar bizim tarafa doğru. Aşkım savaş bize bağlı birazcık. 12 dakika sonra şehir açılacak. Şehri kesintisiz bir saat elinde tutarsan kazanıyorsun. Örnek veriyorum 30 dakika tuttun. Geldi rakip aldı. Bir saat başa dönüyor. Bu savaş o kadar uzun süreceğini zannetmiyorum. Ben işin gerçeği. Bir kırıcı nokta olacaktır mutlaka. İplerin kopacağı bir nokta olacaktır. Ve ilk alanda çok avantajlı. Onu da net olarak söyleyeyim. İki ayda çok şey değişti İsmail. Öncelikle teçhizatlar değişti. Böyle yeni teçhizatlar seviye arttırabiliyorsun. Yıldız attırabiliyorsun bu teçhizatlara. Üstüne 4. taş slotu geldi. Ve bu taşlar çift yetenekli. Buna dikkat etmeyenler varsa bilginiz olsun. Bunlar çift yetenekli taşlar. Hani hemen aşağıdakini okuyup da kötü bir şeye kapılmayın. Yukarıdaki yetenekler de bazen güzel oluyor. Bilginiz olsun. Ona göre değerlendirin. Yani örnek veriyorum bu yeşil taşta mesela kudretle can %0.2 veriyor. Onun yerine daha iyi bir şey var mı mesela? Stratejiyle can 5 veriyor. 0.5. Ama strateji kudretten vermiş olacağım. Ama canı da 0.3 arttırmış olacağım. Yani bir tercih meselesi. Ya da burada işte tüm birim türlerinin saldırısı 0.65 var. Savunma, kapasite ve strateji gibi gibi. Size doğru olanı seçin mutlaka. Tek bir yeteneğe göre değerlendirmeyin. Evet saat istediğimiz bir saat değil. Pazar gün ortası. Sayımız gitgide artıyor ama 106. Ama tabii ki şu an 106 kişi çok yetersiz arkadaşlar. 170 kişi de 106 yetersiz. PHX de gelmiş durumda. Güzel. Rakibe bakalım. Ne alemdeler. Onlar da burayı yavaş yavaş dolduruyorlar. Aynen öyle Kenan. Normalde sığmazdık. Ama saatten kaynaklı
eksiklerimiz var. Yani işte pazar günü program yapmış olan arkadaşlar var. Nikahta olan var. Bilmem nerede olan var derken ister istemez sayımız biraz az rakibe göre. Yapacak bir şey yok. Saati zaten onlar seçti. İstediğimiz bir saat değil. Ama mümkün olduğunca katılmaya çalışıyoruz. Eşim de sağ olsun anlayışlı, gördüğünüz gibi. O da bizimle savaşta. Vallahi artık İsmail kaynak yetiyor. Kaynak, hatta restorasyonları ben bitirdim gibi bir şey. 4 milyar kaynağım var. Restorasyonlar da en çok kaynağı restorasyon yiyor bu arada arkadaşlar, bildiğiniz gibi. Yani şöyle söyleyeyim. 5 5 Okçu hariç 5. O da 5'e bastım. Sur 5. Muhafız Kulesi 5. Bunu da 5'e bastım. Yani kaynak cepten çıktı. Kale 5 zaten. Demirci 5. Üretim yerleri de 2, 3 şeklinde dağınık. Mesela bütün değirmenler üçlemişim. Yani kaynakta sıkıntı yok. Artık bulması zor olan şey meşale ve anahtar. Yani anahtar dediğim şu. Meşale dediğimde şu. Abi adamlar burada ya. Farkında mısınız? Yani buradalar. Adamlar bunu açmış durumda. Kılıçlılar can 7 yapmış adam. Yani çok öndeler, çok. Ay, korkunç paralar basıyorlar ya. Öyle böyle değil. Kapımıza kadar gelmişler. Ben burada anlatıyorum, adamlar bize vuruyor ya. Bir de counterlamış beni. Baltacıyla vurmuş. Bu da biniciyle vurmuş. Yeni yüzükler var. İsmail, bilgin olsun. Kesinlikle Zekeriya, milyonlar yatıyor ya. Raporlardan bakarız. Salih diyeyim. Herhalde Salih diye düşünüyorum ismin. SLH'den aklıma ilk Salih geldi. Şöyle kapıya da yaklaşalım. Ne oldu? Dünya sohbetine hemen bakayım. Ne marşı? Bak 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 geliyor. Başka üstü var mı? Benim düşündüğümü düşünen olmuş Josephine. Gün bugündür ya ümmeti Muhammed. Bir operasyon var bu gece. Vur vur dağcı komando. Pim çek çek bomba bomba at bum. Emre bir insan bu kadar mesleğini belli edemez ya. Kılıcınız keskin. Bu kısmı okumuyorum, rahat olsun. Kaç dakikamız kaldı? Son 5 dakika arkadaşlar. Adamlar yığılmış buraya ya. Yığılmış. Ya şuraya Süvari Kulesi'ni onlar alacak ilk, belli. Zaten bize uzak. Buraya kim geliyor? LSD gelmiş. LSD'yi ama sıfırlarlar bu arada. Yani ne kadar sevsem de gerçekler acıdır. Bu kalkanlar gittiği an 91 bunları sıfırlar.
Fakat kapı için, kılıç kulesi için PHX'in burada olması gerekiyor. Hem kapıya yardım, hem kılıç kulesi, biliyorsunuz Arthur'lar en çok iş yapıyor. İçtimalarda en çok Arthur kullanılıyor. Ama gönül isterdi bir süvari kulesini de almak yani. Esat gaza gelmiş. Esat marşı dinlemiş. Yeneceğimizi düşünüyor musun? Vallahi düşünüyorum Salih. Yani kafa kafaya geçecek diye düşünüyorum daha doğrusu. Hani böyle direkt mağlup olacağız düşüncesinde değilim de alma ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum, öyle söyleyeyim. Hani kesin kazanırız diyemem ama alma ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum ben. Hayırlısı. Ya şöyle bir aktifliğe bakınca da harita güzel gözüküyor. Abi böyle bir aktiflik yani hani gerçekten bulmak kolay değil. Oyun 2 seneyi devirecek. Soğuyan oldu, sıkılan oldu, bıkan oldu, yatırım yapamayıp küsen oldu. Giden çok oldu. Yani şu haritayı şöyle görmek büyük bir başarı bence. Hele ki pazar öğlen daha büyük bir başarı. İnşallah emeklerin karşılığını alırız. Şu an 117 kişi olmuşuz. Hala yetersiz bu arada. 117 kişi az. 170 kişi de 117 az. Ne alıyorlar bakayım savaş için? Göktaşı fırını, ışıltılı mücevher. Paket isimlerine bakabiliyorsunuz bu arada arkadaşlar, bilmeyen varsa. Yol gösteren meşale. Biri hala gücünü arttırma peşinde. Bak bak. Çılgın gibi çekiyor. Biri basıyor şu an. Bakayım şey var mı ya? 2 dakika. Zamanımız var. Bir su içeyim. En kötü çölde intikamı alırız ya. Yani askerlerin hepsini harcamamak lazım. Önümüzde de bir çöl var arkadaşlar. O çölde de yine 91 olacak. Ona göre kullanın. Hemen bir buff'ları basalım tekrar. Muhammed hoş geldin. Evet, uzun zamandır canlıda denk gelemedik. Toplaşamadık, buluşamadık. Kısmet bugüneymiş. Şans dileyin bize. Bu ne be? Bu hangi tema ya? Bu kesin birinci olan. İsimlerden de anlaşılmıyor ki. Neyse 5 saniye. Şurayı şey yapmayalım. 你也想当我的义父？ Bir birlikte saldırılabiliyor arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Hani o yüzden bu Kiros burada duruyor sadece. $214.000. Vallahi biz çılgın gibi erittik yani. Öyle böyle değil. Gidiyoruz. Adamlar daha kapıyı şimdi kırdı. Gidiyoruz, gidiyoruz. Hemen Kiros'u da içeriye getirelim.
Hazırlığı bilerek verdik İsmail. Çok kafa kafaya geçti. 380 milyara 368 milyar falan bitirdik. Yani puanlar bile çok ütopik zaten gördüğünüz gibi. Ya 300 milyarın üstü. Hani millet normalde ne yapar? KVK'da 200 milyar yapar. İşte gelmeden süper aldık. Hadi bakalım. Biz 300 milyarları geçtik, 400'e geldik neredeyse ama savunmak daha avantajlı diye savunmayı tercih ettik. O yüzden saldık. Evet, şimdi önemli olan savunma yapmak. Şuraya bakar mısın? Fener yaparız ya. İttifak oluruz tabii ki. Yani bir üçlü çekeriz 91'e diye düşünüyorum ben. 13'teki yetkililerle de konuşmak lazım. Sen de 13'teydin diye hatırlıyorum. Ona göre bir şeyler yapılır bence. Şu Lubu'yu kesmek istiyorum. Aradan çıkarttık onu. Peşimde Ramses var. Neyse saldı beni. Şöyle yapalım mı? Şöyle. Şuradan da otoyu kapat abi. Yenilemeye göndermeyeceğim. Yani şu an 200k var. Froike burada yara yara gidiyor. Ahmet ya. Adamlara puan vereceksin. Ankara Dükü. Adamların puanı da yani hani kasıyorlar. Erdem de kasıyorlar böyle komplar görünce. Bu birinci mi? Kim bu? Atlı. Bir yandan bu da vuruyor arkadaşlar. Yani bu Lubu benim canımın tek başına indirmiyor, haberiniz olsun. Hani açıdan çok görünmüyordu da bu da vuruyor. İki kişi olduğu yazıyordu. Şunu da şöyle yapalım. Öldü bile adam. Kalpop kesti onu orada.
Şuna bak. Çatır çutur kesiyor. پیروزی از آن ماست. حمله کنید. Bu tarafa gelmelerini istemiyorum. Burayı dağıtmamaları için. O yüzden hani burada durmaya çalışıyorum, tutmaya çalışıyorum. Savaş şu an güzel gidiyor Arif ya. Ben mi Apex dağıtacaktım sunucuya? Froike'nin dağıtması lazım. Para babası olan o. Evet, Kiros döndü, artık içtimalara bakabilirim. Var mı hiç böyle gerçek bir ralli? Yok. Taksi ralli onlar, kaleleri açılan arkadaşlar. O yüzden Tırvır'a. Kulelere baktığımızda süvari, onlar da tahmin ettiğimiz gibi kılıç, PX'de tahmin ettiğimiz gibi mızrak da onlarda. Kılıçlar bir karambol çekiyor. Bu taraf sıkıntı arkadaşlar. Bu tarafta krakenler var. Bu taraf bizi aşar. Tamamdır Arif'cim. Ama hatırlat yine sen bana ya. Şu an daha erken. Daha ilk kez bir birliğim öldü. O yüzden boştur hastane. Aynen 25k. Hatta şöyle yapalım. Şu 65k'da şey olsun. Froike T9 arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Onun dışında T9 yok. İçerisi full Arthur. Bir tane Lubu var. 2 tane Lubu varmış. 3 oldu. Ama bu da Lubu değil, Lubu yani. Evet, lejyonlar geliyor. Burayı delmedikleri sürece biz takviyelerle bu açığı kapatırız arkadaşlar. Onu net söyleyeyim. Takviye birim kapasitesine anında ulaşıyor. Atamıyorum. Yani maşallah iyiyiz şu an aktiflik konusunda. Yani düşünün, yer bulamıyorum atacak.
Şu an çok düştü. Bir anda yine 2.4'e çıktık. ...28-27 kişi var. Yani inanılmaz bir şey şu an. Şu haritanın güzelliğine bakar mısın? İçtimalar geliyor. Tıkır tıkır dağılan ordular. CFD de geldi. Onlar da kuleyi darlıyor arkadaşlar. Gılgamış yok diye biliyorum Bora ya. Gılgamış'ı duymadım, hatırlamıyorum hiç. Ama şey gelecekti, Hatshepsut galiba. Yok ya, Hatshepsut değil de başka bir tane gelecekti. Yine sağlam. Hala yer bulamıyorum yani, düşünün. Yer yok. Ancak girebildim. İnşallah bulamam yani. Bulmamak daha iyi. Bu ne demek? Bulamıyorsam herkes aktif işini yapıyor demek. هر موقع در توانتان بود آزادی بخش باشید تا عشق مردم هرگز مردم Karşıda 3 tane kaldı. 4 oldu. Ama tabii bir de şurada bir içtima daha var. Yine full bizimki. Benz birinci götürüyor. Xavier 2. Pink 3. En çok öldürenlerde. Benz 1.3 milyon adam öldürmüş. Rakipten şu birinci sırada 810, 820. Ama askerleri de bitmek üzere. İkinci sırada bu. Üçte de bu. İçeride 9 mızrak var. 6 süvari, 5 kılıçları var. 20 kişi. Bizde 8 kılıç, 12 süvari, 2 mızrak var. Mızrak atmışlar bayağı. هر موقع در توانتان بود آزادی بخش باشید تا عشق مردم شما هرگز مردم Abi mükemmel bir şey ya. İçeriği dağıtmasın diye şöyle peşine takıldım. Ara ara açacağım Arif savaş ayrıntılarını böyle. Sürekli açmıyorum ki şu meydanı da görelim. Bir de meydanda da savaşabileyim diye. Hani çok fazla izleyici modunda olmak istemiyorum bu savaşta. Önemli bir savaş çünkü. İçtimaları dağılmıyor. Bizimki de dağılmıyor. Şöyle baktığımızda Xavier 1. Alucard 2. Mizen 3. 9 kılıç, 5 süvari, 5 mızrak var. Bizde 8'e 16.
Birazdan bunlar gidiyor. Şöyle yapalım mı? Abi lag da var. ...35K kaldı. Şu mızrak Kiros benim Lubu'ya vurdu. Onu kaçırdım oradan. Abi şu aktiflik gerçekten çok güzel ya, manzara. Ya göçte en çok korktuğum şey aktif olmayan bir eraya düşmek. İnceleyip sık dokumak gerekiyor. Şuraya bakar mısın adamların da aktifliğine? Bizimkiler burada kaleleri de taciz ediyor. Dünya birincisinin kalesini şu an çat çut çat çut. Abi grafikleri falan da çok iyi yani. Hani gerçekten oyunun emek harcandığı belli. Bir un kurabiye satayım ağzıma. Mükemmel. Birinciyi şutladık. Şu an ceza aldı. Bir süre dahil olamayacak. Sık sık böyle yapıyorum. Aktifliğimizi görüyorsunuz. Yani takviye atamayacak kadar yoğunum. Vallahi gidişat şu an güzel. 20 dakikayı devirdik arkadaşlar. Ve içeride hani böyle ay takviye atamayacağım, ay gidiyor gibi bir durum da olmadı. Hani içeriye takviye atamıyorum, o derece yoğun. İnsanlar böyle tık 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 anında dolduruyor. ...1.8 milyon kaldı. 1.76. Şöyle bir bakalım ayrıntılara da. Alucard 1, 571 2, Half Dragon 3, Benz 4. sıradadır.
Star birinci sırada. Karşıdaki bitmek üzere Arturo. 59k adam kalmış. Onun dışında bu adam ikinci. Şu üçüncü. Yani bu mancınık olayı zaten hani savunmaya geçmemizdeki en büyük sebep, videonun başında da yayının başında da söylediğim gibi aletleri kullanmaktı. Şu an onu çok güzel kullandık. Dünya birincisi yok. Adam sürülmüş durumda. Nereye sürülmüştür Allah bilir yani, hani gerçekten haritanın neresine atmıştır Allah bilir ya. Bu ne yapıyor abi burada? Neyse hadi çok dikkat dağıtmayalım. Aynısından 2-3 kaleyi daha yapsak zaten krakenlerinden bitti yani bu iş. Şu tarafta bol bol krakenleri var. Bizim yan ittifaklar da burayı darlamaya çok güzel devam ediyor. Darlıyorlar burayı da. Kılıç zaten bizde sorunsuz bir şekilde. Mızrağa hiç dokunmuyoruz. 5 kişi var Kiros'ta şu an. Ama sorun değil. Onun amacı intihar komandosu. Oraya gidip adam öldürsün. Adamları engellesin. ...223k... Bitti. 1.3 milyon. 1.5 vardı orada, o da bitti. Şimdi bu geldi, ikinci sıradaki bire geldi, bu da bitti. 1 milyon, bunun 100k'sı var daha. Oo, eridi gitti hemen. Hemen gitti. Şöyle bir raporlara da bakalım. 8.9'a 3.7 ama burada karambol yedim. Kiros'um gördüğünüz gibi bayağı bir karambol yedi. Yine iyi bence eritmiş. Burada ben fazladan yemişim. Burada da fazladan yemişim. Burada 5'e 1.6 yemişler. Yine karambol yemişim 3 birlik. 2'ye 6 güzel yemişim buraya. Öyle şey bir rapor yok. Ne benim böyle wow diyebileceğim ne de kötü, böyle çok kötü sonuç aldığım bir rapor yok. Söyle Arif'cim. Ha işte şu ya, PX'de yani şu Legion'a bir Legion açması mantıklı olurdu. Açmışlar. Ya çünkü sonuçta onlar sarayı şu an savaş açamıyor. Savunmuyor da. Açık arazide sadece savunma yapıyorlar.
En azından böyle lejyonla desteklemeleri güzel. Raporlarda T9 hangisiydi? Bakayım. Çok birlik verdiğim mi? Bu mu? Değildir bu T9. Sekiz. Lubu T9 açan olacağını zannetmiyorum. Birebir. İsa Tombul. Hoş geldin. Eyvallah. Teşekkürler. Evet, T9'u gördüm şimdi. Pers ölümsüzleri. Artursuz çaktırmadan sinsi sinsi T9'u basmış. Sahaya inmiş. Burada Zug yerine Skip daha iyi. T9'ları var arkadaşlar. 3 tane şu an benim denk geldiğim, gördüğüm 3 kişi de var. Şaka maka 28 dakikayı devirdik. Arif'cim bu arada harikasın. Gösterdiğin için de teşekkürler. Gözünden kaçmıyor bir şey. İşte genç gözler böyle oluyor. Kiros'u bu tarafa göndereceğim. Burada takılsın. ...340'a da İsa için sevgiler gönderiyorum. Selam olsun 340. Era 340'a. Burada destekleri ben de mümkün olduğunca eritmeye çalışıyorum. Tabii yani kolay değil. Çok kılıç da var. Bak mesela hemen kılıcıyla geldi. 2 kişi. Gördüğünüz gibi hani kılıcıyla da vuruyor. Şuradan okçu geldi. İçeriye destek valla çılgın gibi tık 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 anında doluyor. Helal olsun. En azından o sırada boş boş beklemek yerine bir kompla yandan saldırı yapmak daha mantıklı geliyor bana. Bir tanesiyle Lubu'yu da bilerek tutuyorum. Acil bir şey olduğunda içeriye atabilmek için arkadaşlar. Ben süre bitince raporu çok merak ediyorum. Nasıl bir rapor çıkacak karşımıza? 1.7'ye 2.5K yemişim karşıdan. Güzel. Rakip boş rakip değil bu arada arkadaşlar. Yani aldığımız skorlar
Fransız baltacıdan mesela almışım. Mızrak, yani 220k askerli mızrak da varmış burada. Ondan da almışız. Ve bu adamlar hani yüzükleri falan gördüğünüz gibi üst düzeyde 50, 50, 40 yapmış. Bu da 50, 40, 45 falan. Ona rağmen iyi bir rapor. Buna bakalım. Bunu da karambol yediğim 40, 50, 40 yine yüzükler sağlam. ...40, 50, 40. Ya abi... peynir ekmek gibi böyle yani... Nasıl yapıyorlar bunları ya? Nasıl bir para basıyorlar ya? Şuraya bak, 40, 50, 40. Farkındaysanız hiç böyle daha kötü göremedik bak. Şeyler de, süsler de 60 yani. Hani bunlarla savaşıyoruz. Bunlara rağmen iyi raporlarım yani. Şuraya bak, 50, 50, 50. Yani bence raporum bayağı iyiymiş. Şöyle görünce şunları... 40, 50, 40, 60, 60, 60. Ya. Güçlüler. Bak girmişler buraya. Şu an şu Kiros mesela sorun. Eğer bir kere bile şehri vermezsek zaten tarihi yazmış oluruz. Yani hani kazanmakla kalmayıp tarih nasıl yazılır? Dünyanın en iyi erası olduğumuzu o zaman bence kanıtlamış oluruz. Onların seçtiği saat, onlar saati belirledi. O saatte gelip kazanmak güzel bir şey olur. 4 milyarla birinci. Onlar da 2.8'de. İkinci de onlar da. Üçüncü Nightmare. PX'ten 4 onlarda, 5 PX'ten. Buralar full onlarda. 7 bizden Froike. 8 Dune. Onda da T9 var diye biliyorum. Met 13. 14. God. Bireysel puanlar çok önemli değil. Önemli olan sahada yaptıkları işler arkadaşlar. Fark yaratan kısım o oluyor çünkü. Bak şu Kiros içeride bir sürü huzursuzluk yarattı. Ben de aynı şekilde Kiros'u gönderip huzursuzluğu yaratacağım. Aynen İsa, yani Asya, yani bunlara özel paketler varmış. Paketler daha kapsamlı, içerikleri daha iyiymiş. O yüzden çok daha hızlı gelişmiş durumdalar. Şöyle düşün, atıyorum sen 10.000 dolar yatırdın, bu da 10.000 dolar yatırdı. Ama onun paketleri senden daha iyi olduğu için aynı parayla senden daha fazla gelişmiş oluyor. Peter'cım sağ olsun. Bu da güçlü bir kılıç ama mecbur vurdum çünkü içeriği dağıtacak. Yani en kötü git gel yaparım. Yeter ki bizim çocukları biraz koruyalım. Biri ölmek üzere. Ama şu hala çok sağlam. Bu da gidiyor. Bir tane daha patlat. Öleyim de öyle gideyim. Enes hediye üyelik göndermiş. Mürsel'e denk geldi. Enes teşekkürler. Sana bolca kalpler. Destekleriniz kıymetli. İsa aynen. Adamları yenersek daha da kapsamlı paketler getirip yani
Bilmiyorum Peter niye böyle şeyler yapıyor Peter. Bir ara şeydim. Oyunun yayıncısıydım. Sistem falan da var. Erişebiliyorsun ve arka planda işte böyle bazı görseller falan sunuyor sana. Oyun içi materyalleri sunuyor. Videonu ekleyebilmen için. Oyunda hani bir torpil değil arkadaşlar. Video ile alakalı tamamen. Yanlış anlamayın, materyalden kastım da o. Sonrasında aktifliği bıraktım. Biraz da eleştiriye başladım. Yayıncılıktan işte Discord'dan yazmışlar. Tekrardan aktif olduğunuzda geri gelebilirsiniz falan diye. O şeyde, serüvende orada bitti. Bir daha gitmedim yani, yazmadım da. Tekrardan çekiyorum, gelin bakın falan. Link atıp video paylaşmadım. Bu da böyle bir anımdı. Neden şu an bahsettim bilmiyorum. Hastaneyi hatırlattığın için Sacit teşekkürler bu arada. Gerçekten güzel bir noktada hatırlatmışsın. 330k dolmuş. Enes'cim ya, inşallah win. Vallahi şu an 37 dakikayı devirdik. Bana mısın demiyor bizim çocuklar. İyiyiz, iyi gidiyoruz. DCR ile acaba adamların kaçıncısı ya? Yani bayağı güçlü, kesemiyorum. Sıralamadan bakacağım, merak ettim. Kime vuruyorum ben? Kiros çok sağlam. Bu adama vuruyormuşum. Yani kesememem normal. Bakayım. Burada paylaşmış mı? 65 milyon mızrak kompu var. Normal abi. Normal. Yapacak bir şey yok. Bir daha DCRL'ye vurmayacağım. Çünkü beni aşıyor. Vurmam, bir mantığı yok yani vurmanın. Adam kesecek beni. Krakenlerimizi havale ediyorum. Ama şu an işler biraz sıkıştı. Buraya girmeye başladılar ufak ufak. İçtimaları açıyorlar. Burada tıkır tıkır iniyorlar. Burada takviyeleri bölmek amaçları tabii ki stratejik açıdan. Şu an iş yapıyorlar az çok. Küçük ittifaklarımızın da çabalarını takdir edelim. Onları da es geçmeyelim diye. Şöyle kısaca bir onlara da bakalım. Ama şurada yer açıldıysa takviye atayım. Ya yer açılmamış durumda daha. Daha var. Şuraya Kiros'u gönderelim. Hemen süvariye geri dönüyorum. Buradan onların taciz etmesi de küçük görünebilir ama gerçekten etkili bir şey. Rahatsızlık yaratıyor. Aşağıda görsel olaraktan rahatsız ediyor. Kafa karıştırıyor. Burayı korumak için asker atıyorlar, birlik atıyorlar. Bir yandan buraya bakmaları gerekiyor. Önemli bir şey bu. Aktifliğimizi merak ettim. 137'ye çıkmışız arkadaşlar. Güzel. One Sensei yok. Pink vardı. Ramta yok. Kıdemlilere bir bakalım. Ben çevrim içiyim bu arada. Gördüğünüz gibi. Seçkinlerde bir tek Pink ama Pink'i gördüm ben. Ramta yok, o net. 8 saat olmuş. Sensei Baby de yok. Seçkinlere bir bakmak lazım. Seçkin seçmişiz ama. Kıdemlilerde de Ivy, Onit. Onit zaten oyunu bıraktı. O yüzden çok şey değil. Torin, Yami, Apache. Strider. Bunlara bakıyorum, şey yapıyorum çünkü sonrasında değerlendiriyoruz arkadaşlar gelmeyenleri. Red Kit
Yok. Sanki vardı bu ama yokmuş. Kalesini gördüm herhalde. Çünkü görsel hafızayım ben. Kaleyi gördüysem aklımda orada kalmış olabilir. 5 saattir yok. 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 138 kişiyiz bu arada. ...41 dakikayı devirdik arkadaşlar. Yeni hoş geldin. Aynen. Gerçekten sağlam bir savaş dönüyor. Ve stratejik açıdan çok çalıştık. Çok emek verdik. Her şeyi ona göre planladık işin gerçeği. Umarım sonucunda alırız. O şark nerede o şark? O evrim nerede Punisher? Emre çok net, güzel bir şey söyledin. Yani şunu net söyleyeyim. 17 kadar savaş tecrübesi olan, bu kadar savaşçının toplandığı bir era yok. İşin gerçeği yani. Baktığında 13 var kafa kafaya ama şu an 17 KVK'da 91'i yenerek farkını ortaya koyacak inşallah. Son şaka maka 18 dakika kaldı. İçerisi full. Vallahi yok. Adım atılmıyor. İçtimaları gelecek birazdan. Efe evet. Pay to win. Raporlara bakalım tabii. Doğru. Uf, çok korkunç ya. 8 milyon 5 milyon. Yani korkunç bir şey. Daha çok asker kaybettiğimiz netti bu arada. T9'ları bizden fazla. Abi korkunç ya. Şuraya bakar mısın? Bir şu DCRL'ye zaten demiştim. Fazlasıyla güçlü. Yanlış adama vurduk. Raporun detayına bakacağım şimdi. Bu arada merak etmeyin. O rapor es geçilecek bir rapor değil. Kaç tane T9 varmış bir bakalım. Şurada DTGA'nın var T9'u. Dünya birincisi yok bu arada saf dışı bıraktığımız için. Yoksa onun da T9'u vardı arkadaşlar. Ama bir T9'u savaştan çıkartmış olduk. Kalesini patlatarak. Burada başka göremedim. Şuraya bakalım. TR'de var. T9. Etti 2. Şunda var. Etti 3. Bunda var. Etti 4. Ulan ne çok açmışlar. Bak Arthur görünmüyor ama herif Pyrrhus'la T9 geziyor. Kandırmasın sizi Pyrrhus'lar. Bu yukarıda var mıydı bilmiyorum isimlerinden ama bir T9 daha. T9. T9. TR'yi görmüştük. Bunlar içeriye sürekli gir çık yaptığı için tabii ki takviyelediği için bizden asker daha fazla gitmesi çok normal. Bizde dediğim gibi sadece Freuke'de T9 var. Adamlarda Pyrrhus'lu adamda bile T9 var yani.
Bak burada bir tane daha T9 takviyesi gördüm. TR yine girmiş. TR bayağı girmiş içeriye. Şurada bir tane daha vardı. Yeter bu kadar. Yani bayağı T9'ları var arkadaşlar. 5 tane var gibi görünüyor. Bize baktığımızda bir tek Furoyke. O da içeriye attı mı bilmiyorum. Atmış. Onun bir teçhizatlarına bakalım. 2-1-2-1 şeklinde. 2-1-2-1. Benim dediğim mantıkla yapmış bakın farkındaysanız. Gidip de Arthur'un şunları ikilememiş. Skip'teki kask ve zırha vermiş. Doğrusu bu. Çünkü neden? Can ve kapasiteyi arttırmış. En akıllıca kullanım şekli bu teçhizatta. Bakın Lagerthe de aynısını yapmış. Buna dikkat edin. Oo, yan taşları bile kırmızı bunun ya. Şuna bak. Bu ne böyle? Abi adamın yani kırmızıyı ilk kez gördüm. Daha yeni geldi zaten bu taşlar. Vallahi helal olsun. Lejyon müttefik lejyonlara nasıl saldırabiliyor mu? Müttefiğe saldıramazsın da rakibin lejyonuna saldırıyorsun. Krallık aslında era demek. Yani oyun öyle ismini değiştirdi. Era koydu. Birleştirme yaptığında o yüzden era deniyor artık. Yani burada baktığında era olarak geçiyor. Efe balina ile çok uçurum değil ama fark var. Ama Kraken ile uçurumdur. Onu net söyleyeyim. Vallahi İbrahim 13'ten de daha iyiyiz aslında. Yani 13 ile kapıştığımızda sadece aktifliğimiz düşüktü. İyi koordine olmadığımız için o yüzden kaybetmiştik. Ama 91 13'ten daha güçlü ve şu an onlara karşı zaten duruşumuz belli. Daha bir kere alamadılar Era'yı bizden. Yani 17 91 13 bence sıralama. 13'ü birinciliğe koymayalım. Yunus ona benziyor bazı konulardan ama grafikleri falan tabii çok daha farklı. Son 10 dakika çok kıymetli. İşin gerçeği. Yedi orada ya. Mızrak girdi yedi.
bu kırılma noktası işte. Yani başa sarmayız inşallah. Son 9 dakika. Çok sağlam geldiler hem de Türkoğlu. Biz onların kontrol edemiyoruz. Onların kendi içlerinde yine kontrol ediyorlar. İçtimalarını vesaire. Muhammed birazdan açayım onu da. Oh iyi 3 milyar yapmışız. Dur açabilirim. İşte böyle. Met de 1 milyarı geçmişti de tabii şu an asker kaybettiği için güçler biraz düşmüş durumda. Güç patlaması çok fazla oldu bizim serverda. Hatta yayının biraz başında şey var. İşte şu güçle gelirsen buraya bu sırada olursun falan diye açıp tek tek gösterdim. PX'in desteği zaten önemli. Adamlar ikinci ittifak, yani ana ittifaklardan biri krallıktaki. Ana ittifaklardan bir tanesi. İkimiz olmazsak Era 17 olmaz. PX değerli. Onların varlığı çok fark yaratıyor. Şaka maka 7 dakika kaldı. Sunucumuzu çökertmeyin. Gerçekten bu adamlarla bir savaştığımızda genelde başımıza bir şey geliyor. Geçende de mesela eşleşmeyi yaptık. KVK gününden önce, yani hazırlık aşamalarından bir günde sunucu çöktü. Denize baktık. Deniz görseli çıktı sadece karşımıza. Hastaneye en son 330 iken bakmıştım. Bakayım. Kapasite yetmiştir ya. Ama bakmakta dediğin gibi fayda var. Evet, yeterli ama yine de biz işimizi garantiye alalım. Boş yere asker ölmesin. Şunu şöyle yapacağım. Çünkü 21K değil, hepsini almak istiyorum. Bize inanmayan arkadaşlar. Son 5 dakika. Adamların içtiması yetişebilir mi? Yok. 3 dakikaya seferber olacak, gelecek, edecek. O iş yaş. Emre şey gibi böyle yeni yılda, her yeni yıl böyle bir çocuk var. Bağıra bağıra yeni yıla girdik falan diye evde koşturuyor ya, senin o yendik lan yazışın bana onu çağrıştırdı nedense. PX'in güç farkı çok değil. Hatta yani şöyle düşün. Krallıkta 2 tane T9 var. Biri PX'te, biri bizde.
Bizim ittifak gücümüz 34'te 33'e düşmüş. PX'in de 28. Yani Dune'da T9 var. Night Cloud bunlar PX'te. Çok böyle aşırı bir fark yok. Eforsuz değil mi arkadaşlar? Aynen ya. Gerçekten emeklerinize sağlık Emre. Yani hepimizin emeğine sağlık da. Sizlerin de ekstra emeğine sağlık. Evet. Şaka maka ilk kez yenildiler. Onları şu ana kadar oyunda yenen tek erayız diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Çünkü başka era yenemedi hiçbir şeyde. Darısı çöle bakalım. Çölde neler yapacağız? Ne olacak? Çölde acısı çıkacak mı? Adamlar sinirlenmiştir şimdi. Son 3 dakika. هر موقع در توانتان بود آزادی بخش باشید تا عشق مردم هرگز Kardo hoş geldin. Aktiflik ve strateji çok önemli arkadaşlar oyunda. Yani biz güç açısından zaten baktığında en güçlü erayız aslında. Ama işte Krakenlerimiz adapte olmakta ilk başlarda sorunlar yaşadı. Strateji konusunda bazı eksikliklerimiz oldu. Aktiflik konusunda düşüklüklerimiz oldu. Yavaş yavaş topladık onları. Güçlü bir era, iyi bir era. Yardımsever bir era, onu da söyleyeyim. Elimizden geleni hep yapıyoruz yani. Son 2 dakika arkadaşlar. Hayır ya, TR'ye saldırma hiç. Hiç TR'ye saldırma, TR beni döver. Boş yere asker kaybetmeyeyim. Al işte geldi zaten, Arthur saldırdı bize. Like, hype ne varsa atın arkadaşlar, destekleyin lütfen. Şey kapısında mı Muhammed? Harita kapısında mı? Hani ilk haritayı böyle bölüyoruz ya. 4 kişilik harita, işte yukarısından aşağıya geçiş falan. Oğlum kimi yanına atacağı da çok önemli. 91 ile bizi direkt yan yana başlatırsa yandık. Yani aksiyon ilk dakikadan birinci günün sonunda hemen başlamış olur. Umarım öyle bir şey yapmaz. Şurada şu manzarayı göstereyim. Ondan sonra çöl haritasını açacağım. Onun üstünden anlatacağım. Sıralamaya da baktığımızda adamlar 88 milyar puan kasmış. 51 milyar biz. 26 milyar Phoenix, PHX. 19'da ikinci ittifakları. Bizim LSD ile CFD'ye de helal olsun. İyi iş çıkarttılar. Yani gerçekten hiç durmadılar onlar da. İntikam kesin isteyecekler. Yani burada işte 13'ün tutumu, eşleşeceğimiz 19'un tutumu önemli. Müttefik mi olacağız? Yoksa rakip mi olacağız? Birlikte göreceğiz. Ve arkadaşlar, kazandığımızın resmi de görüyorsunuz. İçtimaları yolda kaldı.
Bir saat arkadaşlar. Bir saat 1 dakika değil. Bir saat kesintisiz aldık. Bir daha da hiç vermedik. Hani böyle gerildiğimiz bir an bile işin gerçeği olmadı. GG. Şöyle. Nerede? Buraya da bir GG yazalım. Şimdi tabii ki ne yapacağız? Kovanımıza geri döneceğiz. Neden? Şimdi bu adamlar sıfırlamaya başlayacak. Bizimkiler de gerekirse sıfırlar ama benim gitmem lazım. Yine çünkü beni aşıyor. Kaleyi haşat ederler. Şuraya da atalım. Yiyeceğimizi de toplayalım kaybettiğimizi. Şimdi açalım çölü. Onun üstünden bir konuşalım. Vallahi bomba bir savaş oldu. 17'ye şans vermeyenler şaşırmıştır diye düşünüyorum. Şansımız olmasa oturup pazar günümüzü heba etmeyiz burada. Çok hazırlandık. Çok istedik. Çok plan yaptık. Sağ olsun krakenlerimiz de aktifliğini korudu. Ve daha da önemlisi sahadan bir an olsun ayrılmadılar. Güzeldi. Gördüğünüz gibi bu şekilde bitti. Şimdi geçelim çöle. Şimdi kalkıp da eşleştirmede bizi 91 ile böyle atarsa sıkıntı. Yani neden sıkıntı? Daha birinci gün işte kapılar, birinci gün sonunda şu kapılar açıldığı an savaşımız başlayacak demek. Şey nerede ya? Bakican'ı istiyorum ben. Bir saat, bir saniye. Bir saat, bir saniye deyince aklıma o geliyor benim nedense. Teşekkürler Enes'cim. Sıfırlanan olacaktır Muhammed. Şimdi vuruyorlardır ufak ufak. Bakalım. Mutlaka yani yapıyorlardır. Rahat durmazlar. Bak burada başlamış mesela. Tabii ki hemen direkt LSD'ye gelmişler. Bizimkiler sıfırlıyor gördüğünüz gibi. Cloudlink mesela bak indiriyor bunu. Kaç milyon? 128. Bu. Asmar bunu indiriyor. Bu da kalkan bastığı için bu arada hani Cloudlink yoksa geri çıkmadı. Adam kalkan bastı. Sıfırlamalar başlar. Samet hoş geldin. Aleykümselam. KVK sonrası standarttır bu. Bak adamların hemen geldi, ışınlandı buraya. O yüzden hemen biz görevimizi yaptık. Gerisi bizi aşıyor artık. Ne kale sıfırlayabilecek şeydeyim. Asker sayım var. Ne de sıfırlanmaktan korunacak kadar güçlü değilim. 500 milyonluk kalelere, 400 milyonlukları beni sıfırlar. Mesela şu arkadaş iyi yürek yemiş. Bak girdi hemen. Yani burada bu şekilde durması bunun hiç mantıklı değil. $4 milyon gitti. Çok bir askeri yokmuş. Kalpop geldi.
Bunların birincilerinin daha doğrusu dünya birincisinin süresi dolmuştur artık. Gelir bir yerden. Adamın kaleyi patlattık şaka maka. Şu tarafa da bir bakalım. Şekil 1A buraya da gelmiş bir tanesi. PX'e vuruyor. Sıfırlamaya çalışıyor. Sarsılmaz 138 güçte. Bakalım. 138'de kaldı. Bundan gitti. Kontolu denedi. 120'de. Bununki daha çok gidiyor. Uf, patates oldu. Ben size söyleyeyim, çok fena patates oldu. 2 milyonu daha gitti. Buradan da yok yani. Fena. Sıfırlamaya çalışıyorlar ama şu an ellerinde patlıyor. Buradan kim gelmiş bizden? Biri ismini değiştirmiş. Tıraş Jaja ne demek acaba? Her zaman güçlü vardır Hüseyin. Hayatta da öyle değil mi? Hep bir daha zengin olan vardır. Senin yatın varsa adamın yatlı helikopteri vardır. Senin yatlı helikopterin varsa adamın yatlı jeti vardır. Sonu yok ki bu tarz şeylerin. Yok, oynamadım gene. Rise of Empires'ı hiç oynamadım. Ya o yüzden işte göçte Hüseyin kendine uygun bir eraya gitmen gerekiyor. O eraya gittiğinde eşleştirmeler biraz daha mantıklı oluyor. Ben de öyle yapacağım. Yani burası beni aşıyor, yoruyor. Şuraya baksana, rakiplerimiz de yani korkunç. Yorucu bir yer. Gerçekten seyri yüksek ama yorucu. Bak buraya 40'ları doluştu mesela. 40 seviye kaleleri hep geldi buraya. Buradan işte kapışacaklar artık. Sabaha kadar, süre bitene kadar kapışırlar bunlar. Sizlere de çok kalp. Bakayım bizim taraflara gelen var mı? Kovan'a gitmek isteyen. İyi, yok. Birazdan kalkanı çekerim. Giderim arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Harita temiz görünüyor. Sadece savaş burada. Yazmış adamlar zaten. Kovana dön ve kalkan bas diye. Bitti işimiz. Aldık. Çıktık. Çok teşekkürler Hüseyin. Yeni başlayanlara hep destek, tam destek. Eski videolarımı da izleyebilirsiniz. Yaklaşık 2 senedir bu oyunu oynuyoruz. Elimden geldiğince de anlatmaya, tanıtmaya çalışıyorum. Her videonun içinde mutlaka bir bilgi de paylaşıyorum. O zaman bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gene çok teşekkürler. Yani elimden geldiğince anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama her zaman sizin destekleriniz kıymetli.
Teşekkürler aşkım. Artık yanına gelebilirim. Savaşımız bitti. Kazandık. Shark da utansın birazcık. Utanmaz, burada attı. Ya 91 91. Kanka acı ama gerçek. Bak hala kale sıfırlamaca devam ediyor. Bu böyle devam edecek bu arada arkadaşlar. ...413... Bak biri daha geldi. Hala ben dünya birincisini göremedim. Yani şutladıktan sonra bir daha hiç görmedim. Kendinize iyi